Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda en kolay, en pratik şekilde yakaya gizli biye dikimini göstereceğim arkadaşlar. Yakaya ribana ya da pervaz dikmeden nasıl tertemiz bir şekilde biye ile temizlenir onu göstereceğim. İki farklı teknik var arkadaşlar gizli biye dikiminde. Ben en basitini göstereceğim. İlerleyen zamanlarda yine tekrar diğer farklı olan gizli biye dikimini de göstereceğim arkadaşlar. Videoma başlamadan önce destek olmak adına videomu beğenmeyi, sosyal medyalarda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu türde videolarımın devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi videomuza başlayabiliriz. Bu şekilde sizlere örnek bir yaka hazırladım. Sizlere gösterebilmek için. Ve iki omuzu diktim. Ve şimdi öncelikle bizim yapmamız gereken biyemizi dikebilmek için yakamızın ölçüsünü almamız gerekiyor. Yakamızı hiç esnetmeden olduğu yerde de bu şekilde mezuramızı dik tutarak bu şekilde yakamızın çepeçevre ölçüsünü almamız gerekiyor. Bu şekilde. Ben daha evvelden almıştım. Benim aldığım ölçü 59 santim gelmişti. Ve 59 santimden 6 santim eksilterek arkadaşlar bir şerit hazırlıyoruz. Verevden kesilecek bir şerit. Ve bu hazırladığımız şeridi buraya dikeceğiz. Evet, biye dikebilmek için şerit biyemizi hazırlayalım. Kumaşımı verev bir şekilde bu şekilde masama serdim. Ve şimdi ortaya bir çizgi atıyorum. Tam ortadan. Ve şimdi bunu 3 santimden keseceğim arkadaşlar. Geoderimle 3 santimi çizerek evet, benim aldığım ölçü 59 santimdi ve ben 59'dan 6 santim eksik biye keseceğim, şerit hazırlayacağım arkadaşlar. Ve bunun için çizdiğim parçamı ölçüyorum. Evet, 54 geldi. Ben 53 santimden şeridimi keseceğim. Evet, şimdi şeridimi kesip yakaya biyemi dikeceğim. Üç santimlik şeridimizi hazırladık. Şimdi bunu ortadan ikiye katlayıp bu şekilde bunu yakamıza dikeceğiz. Şeridi kestim arkadaşlar. Şimdi bunu şeridimizi aynı ribanada olduğu gibi şimdi iki ucunu dikeceğim arkadaşlar. Tersini çevirerek kumaşımızın bu şekilde iki ucunu buradan birleştireceğim. Evet, şeridi diktim arkadaşlar. İki ucunu da birleştirdim. Şimdi diktiğim yeri kalınlık yapmasın diye bu şekilde elimle bastırarak dikişleri iki tarafa yatırıyorum. Ve şimdi bunu ortadan ikiye katlayacağım. Bu şekilde yüzünden tersine doğru katlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ikiye katladım. Evet, şimdi şeritimizi sol arka omuzumuzun şu omuzdaki dikişten arkaya doğru, enseye doğru 2 santim gerisinden dikmeye başlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde yerleştirdim ve buradan iğneliyorum kaymaması için. Şimdi şeridi aynı ribanada olduğu gibi boydan boya iğneleyip dikeceğim. Biyemizi yakayı yerleştirirken yakayı çok fazla esnetmeyin arkadaşlar. Çekiştirmeyin. Çok fazla aşırı esnettiğinizde yakanızda dikildiğinde dalgalanmalar olacaktır. Bu yüzden yakanızı esnetmemeye gayret gösterin. Esnetmeden biyemizi yakanıza dikmeye çalışın arkadaşlar. Evet, şimdi biyemi yakama boydan boya çepeçevre iğneleyeceğim. Şeridimi bu şekilde ortadan ikiye katlayıp iğneledim arkadaşlar, kaymaması için. Siz ütü de yapabilirsiniz. Ben ütü yapmayı unuttum. Bu şekilde iğneledim. Şimdi sol omuzdan tutturmuştuk enseden. Şimdi bunu bu şekilde yakamızın içine geçiriyorum. Ve bu şekilde gerdirerek yakamızın içine iyemizin
oturmasını sağlıyorum. Bu şekilde. Evet. Bunu bu şekilde biyemi yakama iğneleyeceğim. Yakamı esnetmeden biyemi yerleştiriyorum yakama. Evet. Biyemi yakama iğneledim. Bu şekilde arkadaşlar. Kestiğim biye tam yakama uydu. Ne çok büyük oldu ne çok küçük. Şimdi bunu yakama 1 santimden dikeceğim arkadaşlar. Sol omuzun 2 santim gerisinden biyemizin ekli olan yerinden dikmeye başlıyorum. 1 santim kadar dikiş atacağım. Biyemi yakaya dikeceğim. Yakayı çok fazla aşırı esnetmeden az esneterek biyemi yakama dikeceğim. Evet, bu şekilde yakamıza birinci dikişimizi attık arkadaşlar. Yaklaşık 1 santim kadar buraya dikiş attım. Biyemi diktim. Şimdi buradaki fazlalık kumaşımı, dikiş payımı kesiyorum arkadaşlar. Bunu 2-3 milim kalacak şekilde dikişe yakın mesafeden fazlalık dikiş payımı kesiyorum. Bunun sebebi biyemi içe doğru kıvırdığımda burada kalınlık yapmaması için, yakanın kaba durmaması için bu şekilde biyeyi içe kıvırdığımızda bakın burada bir kalınlaşma oluyor. Burada içteki dikiş payı bu şekilde buraya kalınlık yapıyor arkadaşlar. Bunun olmaması için buradaki fazla payı kesip çıkartıyorum arkadaşlar. Evet. Yakamdaki fazlalık payları kestim. Şimdi bunu biyeyi şimdi içe doğru bu şekilde kıvırıp biyemi içten dikeceğim arkadaşlar. Bu şekilde kıvırıp tekrar yakamı şu şekilde kaymaması için tekrar iğneleyeceğim. Siz iğnelemeden de dikebilirsiniz. Diktiğim biyeyi bu şekilde yüzünden tersine doğru katlayıp bu şekilde iğneledim arkadaşlar. Yüzünden bu şekilde tersine doğru bu şekilde katlayıp iğneledim. Şimdi bunu biyemizi tekrar yakamıza dikeceğiz. Şuradan tam dibinden giderek bu şekilde biyemi dikeceğim. Evet, biyemi yerleştirdim. Şimdi tekrar biyemi tersinden iç taraftan dikmeye başlıyorum. Yine yakayı çok fazla esnetmiyoruz arkadaşlar. Çok aşırı esnettiğinizde yakada dalgalanmalar oluyor. Bu yüzden biyemizi dikerken yakayı çok aşırı esnetmeden dikiyorum. Çok az hafif bir şekilde esneterek biyemi yakaya dikiyorum. Evet. Biyemizi bu şekilde dikip bitirdim. İkinci dikişimizi de attık arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yakamı bitirdim arkadaşlar. Bakın
Ütü olmadığı halde gayet güzel muntazam şekilde biyemiz yakamıza dikildi ve tertemiz yaka oldu. Sizler de bu şekilde benim tarif ettiğim şekilde yakalarınızı çok güzel muntazam bir şekilde biye ile temizleyip bu şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Yapımı çok pratik ve kolaydır. Yakayı bu şekilde dikmenizi tavsiye ederim. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomu faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve sosyal medyalarda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve önerilerde bulunmayı unutmayın arkadaşlar. Fikirleriniz ve önerileriniz benim için çok önemlidir. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.